Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you. Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile buradayız. Bugün sizlere RKS 125 Pride modelini tanıtacağız. Oldukça etkili bir motor. Gayet piyasada tutulan model. 50 cc mi alayım, 125 cc mi alayım diyenlerin kafasını karıştıracak bir motor. Ve tip olarak da tamamen birebir Vespa'ya benziyor arkadaşlar. O yüzden de çok tutuluyor. Hatta özellikle de şu öndeki RKS stickerlarını söküp Vespa stickerları yapıştırıyorlar. Bu tamamen böyle dışarıda gördüğünüz zaman acaba Vespa mı yoksa RKS mi tam anlayamıyorsunuz. O kadar yani birebir benzetmişler. Gayet güzel. Kalite olarak da kaliteyi yükseltmişler. Ayrıca bu önde görmüş olduğunuz RKS'nin rüzgarlığı ve arka sepeti tamamen motorla birlikte ek olarak geliyor. Yani ekstra bir ücret ödemiyorsunuz bununla. Bu da gayet güzel. Diğer motorlarda mesela bunları ekstra alıyorsunuz. Para verip alıyorsunuz. Bir de beğendiğim de bu rüzgarlıktaki bu hafif böyle filmli cam havası. Normalde bunlar şeffaf oluyor ya. Bu biraz daha böyle filmli olarak gelmiş. O da gayet güzel. RKS oldukça piyasada tutulan ve son zamanlarda bayağı rağbet gören bir model. Evet, burada da mesela krom alışımları görüyoruz. Gerçekten bir motora ayrı bir ekstra bir hava katmış. Yani gerek bu taraflarda olsun gerek ön tarafta olsun. Gerçekten motora ayrı bir kalite katıyor. Benim burada tek beğenmediğim bu elcikler arkadaşlar. Elcikler çok dandik olmuş. Gerçekten de eleştirmek gerekirse. Yani bu eski böyle bisikletlerdeki elciklere benzemiş. Yani bu hani fiyatları veriyorsunuz. Şu elcikleri biraz daha kaliteli yapabilirsiniz. Hani gerçekten bunu normal çıplak elle kullanırsanız bu elinizde böyle yara bile yapabilir yani. O kadar kalitesiz bir plastik diyelim. Ama onun dışında oturma yeriniz baktığınız zaman gerçekten bir kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alan ve arkadaki kişiyle de temas fazla kesilmiş arkadaşlar. Yani sürücüye burada biraz daha konfor düşüyor. Biraz daha böyle geriye yaslandığınız zaman rahat rahat kullanabilirsiniz. Oturmak istediğiniz zaman ya da böyle dik konumda durduğunuz zaman kaymıyorsunuz. Orası kesin. O gerçekten de çok etkili olmuş. Onu da buradan belirtiyorum. Hemen bagajımızı açalım. Bagajımızı açıyoruz. Buradan tık. Anahtarımızı aldık. Dur. Anahtarımızı kaldırdık. Evet. Bagajımız da bu şekilde arkadaşlar. Buraya tam kas sığmaz. Buraya bir yarım kas sığar. Tam kask buraya da sığmaz benim anladığım kadarıyla. Zor sığıyor ama kaskı yan çevirirseniz yani bir şekilde oturuyor. Tam oturuyor mu? İstiyorsanız şu küçük anahtar mı? Yok. Aynen o büyük anahtar. Evet. Ekstra anahtar mı yapmışlar bunun için? Ekstra anahtarı var. Yani buraya tam kas sığmaz ama bence. Sığıyor. Denedik biz onu. Denediniz mi? Kaskı getireyim. Getir bakalım. Sizce sığar mı arkadaşlar? Bilmiyorum ama bana sığmayacak gibi geldi. Yani plastik kalitesi de yani şurası biraz kalitesiz gibi geldi. Hani böyle kırılabilir ama işimizi görür mü? Görür. Evet, kaskımız geldi. Yani yan olarak koyarsak dediğin gibi belki ama oradan çizilme vesaire çok sıkıştırman gerekiyor ama işte. Öyle olursa da sıkıştırmak gerekiyor. Kaska zarar vermiyor mu? Yok, kaska zarar vermiyor. Şu an kapalı formda. Kaskı başka türlü oturtamazsınız zaten. Tamam. Falan değmiyor. Bak kaskı nasıl değmiyor? Çizdim burayı. Kaskı çizdin oğlum. Ya. Kaska zarar veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben size bir şey söyleyeyim. Buraya kask kesin kask kılıfıyla koysam bile çizer bunu. Çünkü bu sert metal. O yüzden buraya bu kask sığmaz. Bak öyle de sıkıştırsan esner. Biz şeyi taktığımızda motoru aldığımda oturuyordu mesela. Bence zorlama, ekstra çizme istersen. Oraya bence yarım kask sığar. Bu kaska hiç gerek yok. Bence hiç zorlama. Çizersin, daha fazla çiz. Ha, şimdi daha iyi oturdu.
Aynen. Şu anda böyle oldu. Yani Demek ki bir taktiği gerekiyor o zaman. taktik gerekiyor dediğim Doğru, gibi. doğru. Yani birkaç olacak illa ki. Yani hani tam sıcak hali yok. Tabii. Yani Ya idare yine de edersen ideal. sonuçta İşimizi görür mü? Evet, görür. fiyat- Aynen. yani ekstra kendini Yani kaskı gördünüz arkadaşlar. Kaskı böyle dilediğiniz gibi yarım ya da tam olarak Burak arkadaşımın da eklemiş olduğu gibi de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış tamamen. Evet, buradaki diğer özelliklerine gelelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir çanta, askılık vesaire bir şey koyabiliyoruz. Yani poşet vesaire asabiliyoruz. Burada anahtarına bakalım önce. Anahtarda da şöyle ekstra bir alarmı bagajı, vesaire bir bagajı. şey yok. Dümdüz anahtar göndermişler. standart anahtar. Standart yani hani, ama işimizi görür mü? Tabii ki görür. Yani motorun tipi zaten yeter demişler. Yani ekstra sana fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Yani motor tipiyle zaten her şeyini anlatıyor diyor. Hani gerek kılıf olsun, gerek ayak yerleri olsun, ibresi olsun, dijital ekranı olsun. Ama ekranda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sadece mavi bir ekran var. Hepsi standart mavi. Standart mavi. Mesela bu şeylerde ekran Güneşlerde- değişebiliyor. Güneşlerde biraz solabiliyor ama hep mavi yani. Mavi oluyor. Yok, bazı mesela yeni çıkan motorlar 50 cc'lerde bile ekran rengi değişiyor. Şeyde güneş aldı mı hemen kendini Ekran ışığı değişiyor, ekran ışığı. güneş şeyini ayarla onlar. Şimdi güneş aldığında Hayır. Mesela Uğur motorunda ekran ışığı değişiyor. Bunlar Yeşil da oluyor, sabit. sarı oluyor, kırmızı oluyor. Hani tercihine göre değiştirebiliyorsun. Bunlar da sabit. Ama mavi bence motora da hava veriyor. Güzel bir havası var yani. Doğru mu? Devir saatini görüyoruz burada. Bu devir saati. Burada yaptığımız kilometre. Burada normal dokunmatik mi? Dokunmatik Şaka bu. yapıyorsun. Tabii canım. Oo Bu bak şu an mesela bu harika bir... Bu toplam kilometreyi gösteriyor trip olan. Evet. Bu da o da toplam kilometreyi gösteriyor. Bu günlük. Bunu mesela sıfırlayabiliyorum. Sıfırladığımda mesela buradan örnek veriyorum şeye gideceğim. Kocaeli'ye gideceğim. Buradan Kocaeli'ye gideceğim. Sıfırladım. Mesela kilometreyi kilometre yol hesaplayacağım. yaptım? Benzini hesaplayacağım. Bunu sıfırlıyorum. Evden çıkıyorum. 13.7 kilometre tuttu. Benzinle şu kadar gitmiş oldu diye hesaplayabiliyorum. Çok çok Benzin- iyi. Harika. Aynen. Bak bu Yani- güzel bir şey. Bir de dokunmatik olması da ekstra ya. Harika. Yani onun öyle bir Nereden güzelliği- dokunuyorsun? Ha, sadece ortaya dokunuyorsun. Şu işte trip olan günlük olan şey Tamam. bu normal orijinal. Bunu sıfırlayamıyorsunuz. Buna Hmm. mesela Süper. şöyle bir daha basayım. Buna basılı tutunca sıfırlıyor. Ben şu an örnek olarak göstereyim. Bakın Vay, sıfırlandı. gördüm. Evet evet, güzel. Şimdi buradan istediğin gibi Buradan hesaplayabiliyorsun şimdi yani. hesaplayabiliyorum Depoyu mesela. fullledim kardeşim. Ben kaç kilometre Günlük, gideceğim? aylık işte ne kadar Ne kadar kilometre yapıyorum? Ne kadar yakıyorum? Bunları İşe anlatacağız gidip ya. gelecekseniz kısa mesafede böyle 10 kilo 20 kilometre mesafede ideal bir sürüş sağlıyor. Hem benzin açısından, yakıt açısından ne kadar harcadığınızı bilebiliyorsunuz. Günlük kaç kilometre yol yaptığınızı bilebiliyorsunuz. Onun dışında benzin ibremiz de burası. Ya yaklaşık 180-200 lira 180 liraya falan da oluyor benzini. Motor yaklaşık 4,5 litreye doldu benzin deposu. İlk aldığımda daha önce motor şeyi aldığımda bayiden aldığımda herhalde vardı biraz. O bayinin üstüne işte ben kattım. Yani ortalama 4,5 litrelik bir yakıt deposu da var. Aylık ben Ne daha kadar önce gidiyor baktığımda mesela? 250 kilometre diyorlar ama 230, 220. doluyor mu? 200 lira gidiyor mu aylık? 200 lira yani çok rahat götürür yani. Değil mi? Ben yakıtlarına da baktım. Günlük 10 kilometrede işte şöyle söyleyeyim. Bir depoyla 220 kilometre falan yapıyorsunuz. Çok iyi. 220 yani bir depoyla 220-230 kilometre. Hani kullanma şeyinize bağlı, hızına bağlı. Yani 180 liraya 15 gün git gel yapıyorsunuz. 12 Çok güzel. kilometre. Biraz da teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse sevgili dostlar, lastik ebatlarına gelelim. Lastik ebatları 90'a 90. Yani çok büyük, aşırı büyük bir lastikleri yok ama işinizi fazlasıyla görecek ebatta bir lastikler. Zaten şehir içinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz boyutlarda. Konfor olarak da yani çok aşırı konforlar sağlamasa da genellikle bu piyasanın üzerinde bir, yani bu segmentin üzerinde bir rahatlık ve konfor sağlayacağını söyleyebilirim. Litre olarak da arkadaşlar 6.50 bir fabrika verisi var. Yani bu depo kapasitesi 6.50 diye bizlere sunuluyor ama Burak arkadaşımın mesela benzinlikte doldurduğu kaç litreye gösterdi sana? 4.5. 5 yani. Hani
Daha ilk aldığımda biraz vardı içinde. Mesela burada bir yanıltma var. Mesela fabrika verisinde 6,5 gösteriyor. Ama benzinliğe gittiğiniz zaman depoyu dolduruyorsunuz. Sıfırdan doldurduğun halde 4,5 olarak göster. 5. 5 diyelim, yani 1,5 litresi yok gibi sanki arkadaşlar. O da herhalde içindeki bir şeylerden dolayı mı acaba? Niye öyle gösteriyorlarsa çok enteresan. Frenlerden bahsedelim arkadaşlar. Öndeki frenimiz disk, arkadaki frenimiz kampana. Yani bu da rahatlıkla durdurmanızı sağlıyor. Zaten öndeki disk bile sizi fazlasıyla durduracaktır. Ama 2 kişi gidiyorsanız, çok sürat kullanıyorsanız bunda mesela bir tereddütte olun. Bir tanesi kampana, bir tanesi disk olması arasında bir fark var arkadaşlar. Tabii ki bu fren kontrolleri, bakımları da bunun içinde etkendir. O yüzden frenlerine dikkat edin ve ayrı çok hızlı gidiyorsanız da bu frenlere kesinlikle güvenmeyin. Bir mesafenizi koruyun ya da önceden bir fren yapın, gazı bırakın. Ona göre ayarlayın. Fren konusunda da bir hassasiyet var. Evet, Eleştirmek gerekirse. Arka fren mesela gevşeyebiliyor şurada. Kampanayı sıkmanız gerekiyor. Tabii tabii. Kampanayı sıkmanız gerekiyor. Motor devamlı titreşimde, eğer uzun yol giderseniz. Kesinlikle. Mesela bunlar çok önemli. 14 örnek diyorum. Hı. Tam numarasını bilmiyorum şu somunu. Şu somunu sıkmanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar tamam, motorun kötü özelliklerinden de bahsettik. İyi özelliklerinden de bahsediyoruz ama yani genel tip olarak mesela şu şanzımanla motorun uyumunu diyecek hiçbir şey yok yani. Muhteşem bir uyumu var şanzımana. Ya şu şanzımana bakar mısın ya? Ne kadar güzel duruyor. Ve ayrıca şurada böyle karbon bir görüntü yapmışlar. Şurada bir karbon görüntü var ama bu karbon değil, sert plastik. Evet, motorumuz hava soğutmalı. 4 silindirli. 9 beygirlik bir güce sahip. Yani 2 kişi bununla her türlü yokuşlara çıkabilirsiniz. Bir yerlere gidebilirsiniz. Hava soğutmalı olduğu için çok uzun yollarda size sorun yaratabilir ama yani dinlenip soğuduktan sonra tekrardan yola devam edebilirsiniz. Yani uzun yollar yapabilirsiniz. Tabii ki bakımlarını yaptıktan sonra. Ayrıca bunlara yazılım da yüklüyorlar bildiğim kadarıyla. Daha da böyle güçlensin diye. 125 değil de 150 olsun mantığıyla ilerliyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Motorun bütün beynini, işte gücünü, ömrünü kısaltıyorsunuz. Yani motoru bitiriyorsunuz. Öyle bir şeyi daha kesinlikle düşünmeyin bile. Daha çok ölmesini sağlıyorsunuz. Yani ben bu motora nasıl zarar verebilirim? Yazılım yüklersen sen bir sene içinde bu motoru %80'i öldürürsün. Her anlamda yani. Ondan sonra sanayi gezersiniz. Genel anlamda da baktığımız zaman ledler çok ön planda. Şöyle motoru çalıştıralım ama bir... Mesela ön farda gaza bastıkça evet, lambası daha çok yanıyor. çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Tak tak. Motor çok seri. Şu anda farımız yanıyor mu? Far yanıyor ama bana öyle bir daha baksana. Uzun. İkisi yandı. Mesela uzun yapmadan önce Bak ayaklığı kaldırın, lafını kesim. Ayaklığı kaldırınca motor istop ediyor bu arada. Tekrar gösterelim mi onu? Bak şu anda şu ayaklığı çeksene kanki. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Gördün mü? Direkt istop ediyor. Ama çift ayaklıkla çalıştırabiliyor muyuz? Çalıştırırız herhalde. Aha. Öyle yapalım. Mesela indik. Çift ayaklığımızı kaldırdık. Evet, şimdi çalıştıralım. Aynen. Bu daha güvenli olduğu için. Şimdi bak bu uzun far. Bunlar gündüz farları. Bir de buradaki led de yanıyormuş. Ben sana bunu sormuştum. Bu da yanıyor. Uzunda yanmıyor. Normal bu yanıyor. Zaten kısayı kapatamıyorsun. Motoru çalışınca otomatik yanıyor. Buradaki gündüz ledler çok iyi. Ben bunu mesela şu led yanmıyor zannediyordum. Çok güzel bir uyum var yani. Alıyorum yani. Çok aşırı böyle nasıl diyeyim Apache'lerin kullandığı gibi bam 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 yapmaya gerek yok. Şehir içi işe git gel arası, ne bileyim böyle tatil belgelerinde kısa mesafelerde 50 cc almaktansa 125 cc bana göre mantıklı. Zaten yakında 125 cc'lerin yürürlüğe girmesi bekleniyor bu sene sonuna, 2024'ün başlangıcına doğru. Ona da şöyle bir bilgi vereyim araştırmalarıma göre. Motoru daha önce 125 cc kullanmadıkları için insanların bir sürücü kursundan sadece bir belge veyahut da eğitim almadan yapmayacaklarını düşünüyorum. Öyle bir açıklamaları var. Yani önce eğitimi verecekler. Yani ehliyeti yenilemelerine de gerek yok. Sadece eğitimini verecekler. Direkt sürüş
125 cc alabilirsiniz diyecekler. Belli bir kilowatt üstünde olanlara vermeyecekler tabii. 14.7 diye biliyorum. Ama bu 125 cc'lerin piyasa olarak artacağını düşünüyorum. 50 cc'ler aşırı pahalı. 70-80 liraya. Evet, herkes B ehliyetiyle kullandıkları için. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir de lafını kesiyorum. Benim en çok sevdiğim bu motordaki sepet kısmına gelsene şöyle. Şu tarafa gel. Evet. Gel. Bak şuradaki sivriliği görüyor musun? Tabii. O kadar güzel yakışmış Yani ki. şey olarak, görüntü olarak Buradan mesela muhteşem durmuş ya. görüntü olarak çok iyi. Tak tek hareketle kapatıyoruz. Çektik. Şimdi burada da bir gözümüz var. Bunu mesela arkadaşlara söylemeyi unuttuk. Bunu da açtık. Burada görmüş olduğunuz gibi aşağıya eğiliyoruz. Burada da hepimiz akıllı telefonlar kullanıyoruz. Onlar için özellikle de USB var. Burada telefonu şarj edebilirsiniz ama yani bu derinliği yok. Buraya mesela telefonu koydun, bunu da bir çıkardın, langırt diye aşağıya düşebilir. O yüzden bunu çok hassas bir şekilde ne bileyim ya kutu yapabilir. bravo, harikasın. Buraya ona göre bir kutu vesaire bir şey yapabilirsiniz. Ama saçma olmuş yani. Onda neden öyle bir şey yaptılar? Herhalde burada bir yer mi bulamadılar bir şey. Ama onu sonradan geliştirdiler. Şuradaki olay şu çıkıyor mu? Gidonun şeyi. Ha ayarlı, anladım tamam. Yani güzel. Burada da böyle bir söylemiştik zaten. Çantamızı asıyoruz. İşte değerli önemli eşyalarımızı asıyoruz. Buraya ondan da işte sonra bu gördüğünüzü merak edenler olur mesela. Evet. Bu gördüğünüz telefon için kılıf. Kendiliğinden mi var? Yok, bu kendiliğinden yok. Sen mi Ekstra aldın? aldım Ekstra ben. aldın ha. Bunun kafası çalınıyor diye mesela hemen Çıkartıyorsun. çıkartıyorum, eve koyuyorum. Uzun Tekrardan yola gideceğim takıyorsun. de, eğer uzun yola gideceğim de navigasyon ihtiyacım olursa o şeyi buraya takıyorum. Burak bir de şöyle bir yolda bir test yapayım mı şu arkadaşlara? Ne diyorsun? Bir bakalım gelelim. Yokuş aşağı gelirken bile çok tatlı duruyor motor. Motor gördüğünüz gibi güzel. Fiyat olarak da el yakmıyor. Yani 50 cc 50 cc'ye vereceğiniz 60-70 bin liraya buna vermenizi tavsiye ederim. Bayi fiyatları değişiyor devamlı. RKS'nin özellikle. Yani bayisine göre kimi yerde 53 bin, kimi yerde 55 bin, kimi yerde 52.500, 54 bin değişiyor işte. Gereksiz. Farı da güzel yanıyor. Bence fiyat performans olarak gençlerin özellikle, bayanların özellikle bu motoru tavsiye edebilirim yani. Güzel bir motor. Kullanım olarak çok rahat. Hani böyle bir bisiklet kullanıyorsun kadar kolay. Onu Aynen sana söyleyeyim. Yani gerçekten böyle sanki bir bisiklet havası var. Çok rahatsın. Özellikle kadınların ayakları yere Kadınlar değebilecek. Kesinlikle bayanlar özellikle bu motoru direkt bu motoru alsınlar. O Hiç. kadar söylüyorum. Her türlü işlemiyorlar ve hız olarak da yokuş performansı olarak, kullanım olarak çok iyi. Aynen öyle. Bayağı iyi yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Motorla alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so